Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir çanta yapım videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Çantamızı arkadaşlar 3 parçadan ördük. Bir ana parçamız var. Bir tane adet de çantamızın yanlarında kalan kısımlar var. Hemen çantamızın ölçüsüne bakalım. Taban kısmını ayrıca örmüyoruz arkadaşlar. Bir bütün olarak çıkıyoruz ve yan parçalarının birleştirmelerini yapıp çantamızı tamamlıyoruz. Şimdi bu noktada hemen şöyle göstermiş olayım. Çantamızın eni 27 santim. Şöyle boyu yaklaşık olarak 43 santim arkadaşlar. Çantamız en olarak biraz dar, boy olarak biraz uzun. Hafiften böyle bir bavulumsu bir görüntüsü var ama bu kendi tarzından kaynaklanıyor. Kullanımı çok güzel. Instagram hesabımdan takip eden arkadaşlarım da bilirler. Orada da nasıl durduğunu sizler için paylaşıyor oluyorum. Çok güzel bir çanta. Bunu net söylemem gerekir ki hani bu yaz bir tane çanta örecekseniz hani bu çanta olsun derim size. Çantamızın yanlarının ölçüsünü de hemen vereyim. Atlamayalım. Şöyle yan parçalarımızın ölçüsü de ortalama olarak 12 santim. Çantamızda deri kup kullandım arkadaşlar. Yalnız deri kuplarının birazcık daha kısa olsun istedim. Çünkü bu çanta modeline çok uzun kuplar yakışmıyor. Çantanın kuplarından bir miktar kestim. Bununla alakalı videoda nasıl yapacağımızı anlattım arkadaşlar. Videonun sonuna doğru çantaların sap dikiminde bu detayı sizlerle paylaştım. Daha şıklık kalsın diye çantadan kestiğim kısımlarından bir tanesini buraya dikişini sağladım. Bu tarz şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Son dokunuşlar. Ve gerçekten çantanın böyle hem el emeği olduğunu hem de bir nevi de böyle hani o markalarda gördüğümüz hafiften o ufak dokunuşları da burada yapmış olduk. Çantamızı astarladım arkadaşlar. Çanta astarlamasıyla alakalı dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Çantamızın kapak kısmında mıknatıslar kullandım. Çantalarda kullandığımız. Burada mıknatısları da hemen arkadaşlar çantamızın sap kısmının arka kalan kısımlarında dikişlerini sağlayarak bitirdim. Bakın bu şekilde boyu uzun olduğu için 2 tane mıknatıs kullanmayı tercih ettim. Şimdi bazı arkadaşlarım yazıyorlar fermuar kullanabilir miyiz vesaire, hani farklı şeyler yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz. Dilerseniz fermuar dikişte sağlarsınız veya ortadan tek bir arkadaşlar mıknatıs da yerleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Dediğim gibi boyu uzunluğu fazla olduğu için. Evet, çantamız bu şekilde. Dediğim gibi çok güzel, çok şık bir çanta oldu. Alt kısmını da göstereyim. Herhangi bir taban yok. Önü ve arkası bu şekilde arkadaşlar. Üçlü gruplar, trabzanlar yaparak çantamızı çalışıyoruz. Ana parçayı örüyoruz. Daha sonra 2 tane yan parçasını örüyoruz. Birleştirdikten sonra da sık iğnelerle çantamızı tamamlıyoruz. Gelelim malzeme kısmına. Arkadaşlar çantamızda 500 grama yakın kağıt iplik kullandım. Çünkü çantamızı bir ana gövdesini çıkıyoruz. Daha sonra da üzerine üçlü gruplar yapacağımız için bir miktar daha fazla kağıt iplik kullanıyoruz diyebilirim. Ama elinizde 400 ile 500 gram kağıt iplik varsa yetecektir çanta yapımında. Herhangi bir markaya ait değil kağıt ipliğim. Tuhafiyelerde satılan çile halinde olan kağıt ipliği bu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Ve sarılmış kendim sardığım çile halinde olan kağıt ipliği kullanıyorum. Tığ olarak arkadaşlar 3,5 milim yün tığı tercih ediyorum. Çantamızla alakalı genel bilgiler böyle. Videoya geçmeden önce sizden de ufak bir ricam olacak arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve hala daha kanala abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Böylece yayınlanan tarif videoları, teknik videoları da kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Evet, buyurun isterseniz çanta yapımına geçelim. Çantamızı ilk önce arkadaşlar ana parçasından örerek başlayacağız. Hemen bir tane kilit işlemi yapıyorum. Kilit işlemimi yaptım. Şimdi zincir çekiyorum arkadaşlar. Zincir sayımız 3'ün ve katları artı 2 zincir olacak. 2 zincir çekmemizin nedeni ikili trabzanlarla başlayacağımız için oradaki 2 zincir arkadaşlar ikili trabzandan saymak adına ekstradan 2 zincir çekiyoruz. 3'ün ve katları da çantamız üçlü gruplardan oluşacağı için arkadaşlar başlangıçtaki zincir sayımız 3'ün ve katları olacak. Sizler çantanızı daha büyük isterseniz benim verdiğim ölçüden
biraz daha büyük çalışabilirsiniz. Küçük isterseniz de dediğim gibi arkadaşlar daha küçük zincirle başlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta 3'ün katları olacak ve artı 2 tane daha zincir çekeceksiniz. Şimdi ben burada 65 adet zincir çekeceğim arkadaşlar. 63, 64 ve 65. Evet, 65 adet zincir çektim. Bu noktada hemen zincirimin ölçüsünü de size vermek istiyorum. Ortalama olarak arkadaşlar 50-51 santim kadar zincirimin ölçüsü. Şimdi arkadaşlar bakın, zincirimi çektikten sonra alttan 1, 2, 3, 4 zincir atlıyorum. Tığımın üzerine de bir tane ilmek alıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir atladım. 5. zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 tane ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkartıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Yine tığımın üzerinde 3 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkartıyorum. Devam ediyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Yine aynı noktaya batıyorum arkadaşlar. Arkadan ilmeğimi alıyorum. İlk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkartıyorum. Bu şekilde bakın 3 tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. Şimdi bu noktada tekrar tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Sayıyorum arkadaşlar alttan. 1, 2, 3. ilmeğe batıyorum bu sefer. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek var. İkisini bir, diğer ikisini bir çıkartıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 oldu. Tekrar üzerine alıyorum. Dibini tekrar batıyorum. Çıkardım. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın totalde 3 tane ikili trabzan yaptım. İlk başladığımda da 3 tane ikili trabzan yapmıştım. Bu şekilde arkadaşlar üçlü gruplara ihtiyacımız var. İkili trabzandan oluşan. Şimdi tekrar üzerine alıyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3. ilmeğime batıyorum ve ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Kaç tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar? 3 tane aynı noktaya ikili trabzan yapacağım. Bakın. Hemen aynı noktayı tekrar batıyorum. Üçüncüsünü yapıyorum. Tığımın üzerine tekrar alıyorum. Bakın herhangi bir zincir çekmiyorum. Alttan sayıyorum. 1, 2 zincir saydım. 3. zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkardım. İlk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkardım. İkili trabzan yaptım. Şimdi buraya 2 adet daha yapacağım ikili trabzan. İkincisi ve üçüncüsü. Bakın aynı zincire 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada 2 zincir var aralarda. Bakın dikkat. Tekrardan üzerine alıyorum tığımın. 1, 2 ilmek sayıyorum. Üçüncüye batıyorum ve ikili trabzan yapmaya başlıyorum. Bu zincirde 3 tane ikili trabzan olacak arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Yalnızca başta 4 tane zincir bırakarak başladım. Onun harici arkadaşlar altlarda bakın buraya da hemen bakın 2 zincir buraya denk geliyor aslında. 2 zincir tepede kalıyor. O yüzden 4 oluyor. Bakın aralarda 2 zincir boşluğum var. Bu şekilde sıra sonuna kadar bakın 1, 2 zincir atlıyorum. 3'e batıyorum. Ve bu noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde arkadaşlar zincirimin sonuna kadar devam edeceğim. Alttan 2 zincir atlayıp 3'e batacağım ve 3 tane ikili trabzan yapacağım. Evet, sıramın sonuna doğru yaklaştım. Bakın tekrar tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3. ilmeğime batıyorum. Ve üçlü grubumu yapmaya başlıyorum. İkili trabzanlarımı yani. Son ilmeğimde arkadaşlar bu. Bakın. Son üçlü grubumu yapıyorum. Ve ilk sıramı böylece bitirmiş oluyorum. Şöyle bakalım. Toplamda arkadaşlar 21 adet üçlü grubum olmuş oldu. Hemen bu noktada bir ölçü vermek istiyorum size.
Çünkü ördükçe zincir üzerine devam ettikçe ördükçe örgümüz biraz toparlanıyor. Hemen bu noktada ölçü vereyim. Bakın arkadaşlar, şu anda 45 santim ilk sıramızın ölçüsü. Ördükçe bir tık daha toparlanacak örgümüz. İşte 43-42 santim gibi olacak. Ama ilk sırada, yani zincirleri çıktıktan, zincirlerden sonra ilk üçlü grubumuzun sıra sonunda benim elde ettiğim ölçü arkadaşlar 45 santim oldu. Şimdi devam ediyorum. Bir üst sıraya geçeceğim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum arkadaşlar. Ve bakın, ilk gelen şu noktada üçlü gruplarımın arasındaki boşluklara batacağız artık. Bu noktaya batıyorum. Aradaki boşluğa. Tığımın üzerinden bakın 3 tane ilmeğim var. İkisini diğer ikisini birlikte çıkararak ne yaptım? İkili trabzan yaptım. Tekrar üzerine alıyorum. Boşluğa batıyorum. Tığımın üzerinde 3 ilmek var. İkisini diğer ikisini birlikte çıkardım. Yani ikili trabzan yapıyoruz. Bakın, üçünü de yaptım. Şimdi devam ediyorum. Arada bir zincir vesaire herhangi bir şey çekmiyorum arkadaşlar. Tığımın üzerine direkt bir tane ilmek alıyorum ve üçlü gruplarımın arasındaki kalan boşluğa hemen batıyorum. İlmeğim arasından çıkardım. Hemen ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tekrar üzerine alıyorum. Bakın, boşluğa batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkardım. İlk ikisini diğer ikisini birlikte çıkardım. İkili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan yapacağım bu noktada. Bakın, 3 tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. Üzerine aldım. Direkt bakın boşluğa batıyorum ve ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bu sırada da yapacağım işlem tamamıyla bu arkadaşlar. Her bir üçlü grup arasına batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın, dikkat edin, arada herhangi bir zincir çekme işlemi vesaire yok. Başlangıçta sadece 3 tane zincir çektim. Hemen ilk gelen boşluğa ilmeğimi üzerine alıp hemen ilk gelen boşluğa ikili trabzanlar yapmaya başladım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Örerken de bir yandan arkadaşlar bu şekilde elinizle düzleyerek el ütüsü yapmayı da unutmayın. Bakın arkadaşlar, sıra sonuna doğru geldim. Üçlü gruplarımı yapa. Bakın, hatırlayalım, şu noktada 4 tane zincir çektiğimiz nokta vardı başladığımız. Şimdi buraya da üçlü grubumu yapacağım. Hemen tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve bu boşluğa batıyorum. Bakın, buraya da üçlü grubumu yapmaya başlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve böylece bakın, ikinci sıramı da bitirmiş oldum. İkinci sıramda da arkadaşlar toplamda 21 adet şu şekilde üçlü gruplarım oluşmuş oldu. Artık yapmamız gereken işlem tamamıyla bu arkadaşlar. Bir üst sıraya geçerken 3 tane zincir çekiyoruz. Bakın, 1, 2 ve 3. Örgümü çeviriyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve ilk gelen üçlü gruplarımın arasına batarak arkadaşlar ikili trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine ilmek alıyorum ve devam ediyorum. Her gelen üçlü grubumun arasına tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu sıramı tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Her bir üçlü grup arasına, şuradaki boşluklara yine üçlü gruplar yapıyorum. En son bakın, zincir çekerek başladığım kısım geliyor. Buraya da arkadaşlar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir üst sıraya geçtiğimde ne yapıyorum? 3 tane zincir çekiyorum ve ilk gelen bakın boşluğa batarak yine üçlü gruplarımı yapmaya başlıyorum. Bu şekilde çantam istediğim uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bakın, üçlü gruplarımı örmeye devam ediyorum. Son sıradayım artık. Son sıramı bitiriyorum.
Toplamda arkadaşlar 38 sıra üçlü grup yaptık. Yani bakın şöyle sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye sayarsak arkadaşlar şu şekilde 38 sıra toplamda sıra sayım arkadaşlar. Şimdi son bakın üçlü grubumu yapacağım. Tığım üzerine aldım ilmeğimi. Bakın buradaki zincir kısmına batıyorum. İlk ikili trabzanımı yaptım. İkincisini de yaptım ve üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Bir tane de şöyle zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir miktar ipliğimi uzunca bırakacağım. İçerisinden gizleyeceğim çünkü ipliğimi örgümün ve kesiyorum. Evet, bu ipliğimi içeriden gizleyeceğim. Ve bakın arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Şimdi ben hemen bunun size ölçüsünü vermek istiyorum. Tabii daha şu anda ütü yapmadım ama bir buharlı ütü yapacağım ama bu aşamada değil. Şöyle hemen ölçüsünü vereyim arkadaşlar size de. Bakın yaklaşık olarak 56 santim boyu oldu. Enini de bakalım. Ütü yapmadan önceki şöyle düzleyelim biraz. Eni de bakın bahsettiğim gibi ortalama olarak 41, muhtemelen buharlı ütüden sonra 42 olabilir. Ama şu an için arkadaşlar eni 41 santim. Şimdi örgümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Bu noktada hemen şöyle bakın tutuyorum çantamı. Ön ve arka yüzü önemli. Şimdi zincirlere başladığım kısma doğru getireyim. Evet, şu taraf ön taraf. Şöyle göstereceğim size de nasıl olduğunu. Bakın zincirlerin bize bakan yüzü arkadaşlar çantamızın ön tarafı olacak. Başlangıç noktasını bulun. Nereden başlamıştık? Burada. Şurası zaten bakın belli ediyor kendine, arka taraf. Burası çantamızın ön tarafı. Örgümüzü şu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Bakın aynı. Siz de benim gibi yapın. Bu noktada yapacağımız işlem şuradaki sıraları öreceğiz arkadaşlar. Eğik eğik duran kısımlara çalışacağız. Burada hemen dilerseniz başlayalım. Örerken bir yandan zaten nasıl olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Hemen ipliğime bir kilit işlemi yapıyorum. Kilit işlemi yaptıktan sonra örgümün bakın zincirle başladığım kısım, ön yüzünü belirledim mutlaka. Ön yüzü burası, arka yüzü burası. Şimdi şu nokta bakın bir tane boşluk kısım var. Bu noktayı atlıyorum. Çalışacağım zemin şurası arkadaşlar. Bakın buraya çalışacağım. Şöyle. Öncelikle bu ipliğimi şu noktaya bakın sabitliyorum. Buradan geçirdim. İlmek kaydırmayla ilmeğimi buraya sabitliyorum. Sabitleme işlemi yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ve örgümü şu şekilde katlıyorum ve şu noktaya batıyorum arkadaşlar. Bakın çalışırken şu ilmekleri öreceğimiz için şu şekilde batacağız her seferinde. Şöyle batacağız. Tığımızı bu şekilde yerleştireceğiz. Şimdi bir zincir çektim. Üzerine bir tane ilmek aldım. Tığımı bu şekilde batırıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın üzerine 3 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkıyorum. Tekrar tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve bir ikili trabzan daha yapıyorum. Yani burada da arkadaşlar üçlü grubumuzu yapıyoruz. Tığımın üzerine bir ilmek aldım ve aynı noktaya tekrar battım. Bir üçlü grubumu daha yapıyorum. Pardon. Bir ikili trabzanımı daha yapıyorum. Bakın. 3 tane ikili trabzan yaptım. Buraya sabitledim arkadaşlar ilmeğimi. Bir tane zincir çektim. Hemen bu noktaya battım. Şimdi devam ediyorum. Nasıl gideceğim? Bakın şu sıra boyunca gideceğim. Eğik bir şekilde. Hemen tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Bu sefer nereye batıyorum? Nasıl batıyorum? Bakın şu boşluğa şu şekilde batacağım. Battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Evet. Tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Bakın bu şekilde battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir,
Diğer ikisini birlikte çıkardım. Tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Batıyorum. Arkadan çıkardım. Bu şekilde arkadaşlar ikili trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum aynı noktaya. Şöyle elimizde de düzleyelim. Bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle bir görüntü oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın son boşluğumda. Yine nasıl batıyorum? Bakın böyle batıyorum. Dikkat. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Ve buraya yine ikili trabzan yapıyorum. Kaç tane yapacağım? 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 ve sonuncu ikili trabzanım 3. Bakın 3 tane üçlü grubumu tamamladım arkadaşlar. Şu eksen boyunca bakın eğik olarak yaptık. Aslında şu şekilde tutunca yatay gözüküyor. Şimdi bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Tutuyorum bu şekilde arkadaşlar. Nereye denk geldi? Bakın bu zincire denk geliyor. Buraya hemen şöyle arkadan ilmeğimi alıp bir sık iğne yapıyorum. Ve buraya sabitliyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Sıkı olması adına şöyle. Ve bu noktada makasımla kalan ipliğimi kesiyorum arkadaşlar. Bu kalan ipliği de arkadan bir tığ yardımıyla içerisinden gizleyeceğim örgülerimin. Bakın ilk üçlü gruplarımı tamamladım. Şimdi devam ediyorum. Tekrardan ipliğimi alıyorum. Bir kilit işlemi yapıyorum. Yaptıktan sonra örgümü yine bakın bu şekilde şuradaki kısmı baz alacağız arkadaşlar. Bu şekilde tutarak çalışacağız. Şimdi bu noktada şuralara batmıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı boş bırakacağız. Bu sırayı boş bıraktıktan sonra bakın gelen sırayla çalışacağız. Yani şu sırayla çalışacağız. Dikkat. Şimdi getiriyorum. Şu sırayla çalışacağız. Bakın şöyle batacağım. Bu şekilde. Hemen ipliğimi öncelikle sabitlemem lazım. Hemen arkadaşlar şu noktaya sabitliyorum. İlmeği sabitleyeceğimiz yer bakın şu noktaya çalışacağımız için bir tık üzerinde olması lazım. Yani şuraya değil de buraya batarsak daha iyi olur. Bakın. Şöyle göstereyim size. Birinci boşluk, ikinci boşluk. Bu ikinci boşluğun üstünde kalan ikili trabzanın oraya batıyorum arkadaşlar. Hemen bir ilmek kaydırmayla buraya ipliğimi sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın. Sonra şu şekilde başlayacağım. Bakın şu sırayı yapacağım çünkü. Tığımın üzerine ilmeğimi alıyorum ve dibine batıyorum. Çıkartıyorum. Hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Görüntü gayet güzel. Şimdi buraya 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 3 adet ikili trabzanım olacak. Ve bakın ilk üçlü grubumu bu sırada da tamamlamış oldum. Devam ediyorum. Şöyle tutalım arkadaşlar. Şu sırayı çalışacağız. Tığımın üzerine alıyorum. İlk gelen boşluğuma batıyorum. Bakın bu şekilde batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Ve üçlü grubumu yapmaya başlıyorum. İlk ikili trabzanımı yaptım. Şimdi ikincisini. Ve şimdi üçüncüsünü. Şöyle göstereyim size. Bakın. Bu şekilde tamamlıyorum. Hemen diğerine devam edeceğim. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın yatayda şöyle hemen battım. Arkadan ilmeğimi alıyorum ve ilk üçlü grubumu yapmaya başlıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağım. Evet, devam ediyorum. Herhangi bir zincir çekmiyorum. Sadece arkadaşlar tığımın üzerine ilmek alıp ilk gelen bakın boşluğa bu şekilde batıp üçlü grubumu yapıyorum.
Şimdi arkadaşlar bu şekilde bakın şuraya aynı çalışmayı yapacağım. Buraya yapacağım. Buraya yapacağım. Buraları tamamlayalım. En son bitişi tekrardan size göstereyim. Evet bakın son üçlü grubumu da yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. Aşağıda 3 tane yapmıştık. Şimdi en son bakın bir tane zincir çekiyorum. Ve hemen şu şekilde tutuyorum. Nereye denk geliyor? Bakın yine zincirimin bu kısmına, ikinci zincirime denk geliyor. Hemen oraya şöyle bir tane sık iğne ile birleştiriyorum. Bir tane de şöyle yine ilmek alıyorum. Sıkıca çekiyorum. Kuvvetlendiriyorum. Makasla kesiyorum arkadaşlar. Şöyle bunu da yine arkadan gizleyeceğim. Bakın bu sırayı da tamamladık. Şimdi devam ediyorum bir üst sıradan. Sıralarımız bu şekilde artarak devam edecek. Bir tane kilit işlemi yapıyorum. Alıyorum. Şimdi bakın nereden batacağız? Gelin hep birlikte bakalım. Buraya batmıyoruz. Çünkü burayı boş bırakıyoruz. Hemen üst taraftaki sırayı şöyle bakın elinizle şöyle örmeden önce çizgi belirleyin kendinize. Karıştırmamanız adına. Bakın şu sıraları öreceğiz. Nasıl öreceğiz? Şu şekilde tuta tuta öreceğiz, çalışacağız. Şimdi öncelikle ipliğimi sabitlemem lazım. Nereye sabitleyeceğim? Bakın şuraya çalışacağım için şuraya sabitleyemem. Buraya sabitlersem olmaz. Tutuyorum nereye? Bir üst sıradaki gelen bakın ikili trabzanın ikinci zincirine, ikinci kısmına arkadaşlar sabitleme işlemini yapıyorum. Burası önemli. Sabitledim. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. İlk nereye batacağım? Bakın ilk gelen boşluğum burası. Ve nasıl batacağım? Şöyle batacağım arkadaşlar. Dikkat tutuyorum. Hemen batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum ve ilk ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımın üzerine tekrar ilmek. Tekrar bir ikili trabzan. 3'e tamamlayacağım. Bakın bu şekilde ilk üçlü grubumu tamamlamış oldum. Devam ediyorum. Mutlaka şöyle bir çizgi haline getirin ki arkadaşlar nereye batacağınızı karıştırmayasınız. Hemen tığımın üzerine alıyorum. Nereye batacağım? Bakın yanındaki boşluk. Burada bu şekilde batıyorum. Ve üçlü grubumu yapmaya başlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bunu da bitirdim. Bakın şöyle tutalım bakalım. Elimizde düzlüyoruz. Şimdi bu sıra boyunca bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonuna geldiğimiz zaman bir tane zincir çekiyoruz. Ve nereye denk gelecek arkadaşlar? Bakın şöyle tutalım. Nereye denk gelecek? Şu zincirin şu kısmına denk gelecek. Bir zincir çektikten sonra burayı sık iğne ile sabitliyoruz. Bir tane daha ilmek alıp sıkılayıp ipliğimizi kesiyoruz. Bu şekilde bakın bu örgü parçamızı tamamıyla örüyoruz. Ve öreceğimiz kısımlar bakın şu şekilde katlayın arkadaşlar. Katlayınca yerini belli edin. Neresi? Bakın şu noktada diyelim ki şuraya batacağız. İlmeğimizi nereden sabitleyeceğiz? Bir üstteki ikili trabzanın ikincisine batacağız. İlmek kaydırmayla sabitleyip örgümüzü örmeye, üçlü gruplarımızı bu şekilde örmeye başlayacağız. Tüm çantamızı bu şekilde arkadaşlar eğik bir şekilde üçlü gruplarımızı üstüne tamamlayarak devam edelim. Evet arkadaşlar çantamın üst kısmında kalan bu üçlü grupları örerken şu an tam orta noktasına geldim. Bakın şu noktaya. Burada da hemen size göstermek istiyorum. Belki burada takılan arkadaşlarımız olacaklardır. Bakın yarı yarıya hemen hemen bakın şu kısma kadar geldim. Şimdi tam orta noktasındayım. Burada ilk başlangıcı nasıl yapacağız? Onu da hemen göstermek istiyorum. Çünkü belki takılan arkadaşlarımız olacaktır. Kilit işlemi yapıyorum. Bakın burada da arkadaşlar şu boşluğu atlıyoruz. Öreceğimiz kısım bakın şuralar, şu kısımlar. Şimdi karşımızda bir tane şu boşluk var. Bu boşluğa batabilmem için yukarıda da bir boşluğum olması lazım ama burada yok. Bunu nasıl yapacağız hemen göstermek istiyorum. Kilit işlemini yaptım yine arkadaşlar. Burada
Bakın şu boşluğu öreceğimiz için hemen geliyorum. Şu noktada başlıyorum. Dikkat edin. Bakın artık buraya batmıyorum. Bu noktaya batıyorum. Hemen buraya ipliğimi sabitliyorum bir ilmek kaydırmayla. Bir tane zincirimi çekiyorum. Üzerine alıyorum. Ve hemen bakın yanındaki boşluğa batıyorum. Ve üçlü grubumu örmeye başlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Bu şekilde sıranın sonuna kadar böyle buraları alaraktan öreceğim. Örgümüzü yine böyle tutalım kolaylaması açısından. Sıranın sonuna doğru gelelim. Burada sıranın sonunda ne yapacağız? Bir de onu göstermek istiyorum. Çünkü ortada biraz farklı bir durum olduğu için onu ayrıntısıyla göstermek istedim. Evet, bitiş kısmına geldim arkadaşlar. Bakın bu noktada şu boşluğumu öreceğim ve örgümü bitireceğim. Hemen birlikte yapalım. Son boşluğuma da üçlü grubumu yapmaya başlıyorum. İkinci trabzanım. Ve üçüncü trabzanım. Şimdi bakın arkadaşlar, örgüm nereye denk geliyor? Ve örgümü şu şekilde tutuyorum. Nereye denk geliyor? Bakın arkadaşlar, tam uç noktasına. Hemen buraya sabitliyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve bitiriyorum. Böylece arkadaşlar orta kısmını da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi yine devam ediyoruz. Bakın yarıladık. Yarısından da bir sırada fazla örmüş olduk. Yarıyı geçtikten sonra tam orta noktada bakın bu köşeye birleştirmiştik. Yarısını tamamladıktan sonra diğer yarısının bitişi aynı başlangıçlar nasıl farklı başlıyorsa arkadaşlar, bitişte biraz dikkat etmemiz gereken püf noktaları var. Yarısından sonra diğer yarısını yaparken bitişi nasıl yapacağız onu da göstermek istiyorum. Şimdi tığımın üzerine aldım. Bakın şimdi şurası bizim son üçlü grubumuz. Artık bakın burada bir boşluk var ama buraya denk gelen yok. Bu buraya son boşluğumuza üçlü grubumu yapıyorum. İkinci ikili trabzanım ve üçüncü ikili trabzanım. Bakın bitirdim arkadaşlar. Şimdi hatırlayalım. Örgümüzün yarısına gelmeden önceki kısımda bakın şuradaki birleştirmelerimizde bir tane üst tarafta boşluk kalıyordu. Ama bakın artık burada yok. Yarısından sonra değişiyor. Altta kalıyor bu boşluğumuz. Bu yüzden burayı birleştirirken alt kısımda ne yapıyorduk? Bir tane zincir çekiyorduk ve sık iğne ile birleştiriyorduk. Üst kısımdaki yani yarıya geçtikten sonra üstte kalan kısmı da ise arkadaşlar, burada ise direkt denk gelen noktayı buluyoruz. Bakın şöyle zincirimden alıyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Yine bir tane şöyle zincir çekiyorum, sıkılıyorum. Yani birleştirmeden önce zincir çekip vesaire sık iğne yapmıyoruz arkadaşlar. Direkt ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Burada sıranın sonuna kadar bakın bu şekilde gidiyor. Sıra sonuna gelince denk gelen kısma ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Başlangıçlarda arkadaşlar bahsettiğim üzere bakın şimdi şuradan başlayacağım. Bir üst sırada nereden başlayacağım? Şimdi buradan bu şekilde öreceğim. İlmeğimi arkadaşlar bu noktaya sabitliyorum. Bakın dikkat. Şöyle yaparak öreceğim. Boşluk altta kalıyor. Bununla bir işim yok. Ben de ilmeğimi şu noktaya sabitliyorum arkadaşlar. Bu noktaya sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Ve başlıyorum üçlü gruplarımı bu şekilde yapmaya. Sıranın sonuna kadar geliyorum. Bakın en sonki üçlü grubumu buraya yapıyorum. Burada bir tane boşluk kalıyor. Denk gelen noktaya hemen
ilmek kaydırma yapıp birleştiriyorum. Bu şekilde kalan kısımları da tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın tüm sıralarımı tamamladım. Şöyle şu anda bile harika gözüküyor gerçekten. Şimdi ben bir yandan şu ipliklerimi içerisinden örgümün arka tarafından bir tığ yardımıyla gizleme işlemini yapıyorum. Çoğu yerini yaptım. Bakın neredeyse 1, 2, 3 tarafını yaptım. Şu an son kısımlardayım. Bir tanesini sizle birlikte yapalım, nasıl yaptığımı göstereyim. Bakın bu iplikleri arkadaşlar bir tığ yardımıyla bu şekilde örgümüzün arka kısmından yediriyoruz. Belli etmeden bu şekilde şöyle iç taraflardan arkadaşlar yürütüyorum. Yürütebildiğim kadar yürütüyorum bu iplikleri. Bakın şöyle göstereyim. Kalan böyle uzun kalan parçaları keseceğim. Bazı ipliklerim çok daha fazla uzundu. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem, örgümüzün bu parçasına bir buharlı ütü yapacağım. Hem arka tarafından biraz daha fazla, ön tarafından biraz daha narin arkadaşlar. Bir tülbent koyup da yapabilirsiniz. Elinizle mutlaka şöyle form verin. Elinizle mutlaka arkadaşlar şekillendirin. Daha sonra ütünüzü yapın. Evet, büyük ana parçamız bu şekilde. Ana parçamızın ütüsünü de yaptım arkadaşlar. İplik gizlemelerini de tamamladım. Şimdi bakın şu şekilde toplamda arkadaşlar 38 sıra üçlü gruplarımız vardı. Yatay bir şekilde. Bu 38 sırayı çantamız şekli şu şekil alacak arkadaşlar. Dikkat. Şu şekle getirmeye çalışıyoruz. Ve şu an yan parçalarını öreceğiz. Bunun için baştan sayıyoruz, şu kısımdan, alt kısımdan sayıyoruz arkadaşlar. 16 sıra sayıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. sıranın bitiş noktasına bakın, buraya, ben buraya taktım. Bakın şöyle buraya bir tane ilmek belirleyici takıyoruz. Sonra tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın bitiş noktasına bakın, buraya yine bir tane ilmek belirleyici takıyorum. Sonra devam ediyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Bakın ve bitti. Yani önde ve arkada 16 sıra yatayda üçlü grubum. Kenarlarda 6 sıra yatayda üçlü grup. Yatayda üçlü grubumu oluşturmuş oldum. Belirledim yani yerlerini. Bir ilmek belirleyici ile her iki tarafa da işaretlemeler yapalım arkadaşlar. Bir iplik de koyabilirsiniz. Bir iğne de koyabilirsiniz. İlla ki bir ilmek belirleyici olmasına şart değil. Peki buraya ne gelecek? Kenar yanlıklar gelecek arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Bakın bu kenar yanlık da bu şekilde bir parça. Bunun enini ve boyunu hemen size ölçüsünü vereyim. Eni ortalama olarak bakın 9 santim, 9 santimden birazcık fazla diyebilirim. Boyu da 24 santim. Peki bunu nasıl ölçüyoruz? Bunu şimdi bu yan kısım bakın buraya gelecek. Tam bu kısma yerleştirip dikeceğimiz için bu ölçüde olmak zorunda. Bakın burayı ölçerek bakın 9 santim yaklaşık enini belirleyebiliyorsunuz. Boyunu da şuradaki parçayı ölçerek arkadaşlar bakın burada ortalama olarak 24 santime denk geliyor. Peki sık iğne olarak nasıl ve zincir ve sık iğne olarak nasıl belirleyeceğiz? Şimdi hatırlayalım. Bir üçlü grubumuz vardı burada. Burada 2 tane zincir çektiğimiz kısım vardı. Burada arkadaşlar 2 zincirli kısımları 2 sık iğne. Şuradaki ikili trabzanlarımızı 3 sık iğne olarak alıyoruz. O zaman gelin hadi sayalım. 2, 3 daha 5,
Bakın gidiyoruz böyle. Kaç tane ikili gruptan var? 1, 2, 3 tane ikili gruptan var. O zaman 3 kere 2 6. 6 cepte. Devam ediyoruz. Üçlü grup 3, 6, 9. Bakın 9 sık iğne de üçlü grubumuzdan gelecek. 9 artı 6 15. Bir matematik işlemi yapıyoruz. Zaten arkadaşlar örgünün kendisi de bir matematik işlemi değil mi? Değil mi? 15 tane sık iğne ihtiyacımız var burada. Peki bu 15 sık iğneyi elde etmek için nasıl yapacağız? 15 sık iğne elde etmek için 16 adet zincir çekerek başlayacağız. Çünkü ilk ilmeğimizi atlayacağımız için 16 adet zincir ihtiyacımız var. Hadi gelin arkadaşlar hemen parçamızı da örmeye başlayalım. Aslında burada kısaca da bir çanta yapımıyla alakalı bir tüyo da vermiş oldum size. Siz de kendiniz ayarlamasını bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zincir çekmeden önce kilit işlemi yapıyorum. Sıkılamak adına. Bu kilidi zincirden saymıyoruz tabii ki. Zincirlerimi çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Bakın 16 adet arkadaşlar zincir çektim. İlk zincirimi atlıyorum. İkinci zincirimden itibaren sık iğne yapmaya başlıyorum. Ve bu şekilde her bir zincirime, her bir ilmeğime sıra sonuna kadar bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar son zincirime geldim. 15. sık iğnemi de yapıyorum. Bakın toplamda 15 adet sık iğne yapmış oldum. Bir üst sıraya geçerken bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu kısmı bakın şu dibine batmıyorum. Hemen örgümün şu kısmına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve her bir ilmeğe bu sefer sık iğnenin tepesine, şuradaki boşluklara her bir ilmeğe birer tane sık iğne yapıyorum. Yine sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ve bu sırada da sıra sonunda toplamda 15 adet sık iğne elde edeceğim. Bakın son sık iğnemi de yapıyorum. 15. sık iğne. Elimizle şu şekilde düzleyelim. Bir tane zincir çekiyorum. Yine örgümü çeviriyorum. Ve şu noktaya hemen bir tane sık iğne yaparak örgüme başlıyorum. Yine sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir sık iğne gideceğim. Bu şekilde sıra sonunda yine 15 adet sık iğne elde edeceğim. Yapmam gereken işlem tamamıyla bu arkadaşlar. Her bir sıraya başlarken bir zincir, örgümü çeviriyorum ve dibine sık iğne yaparak başlıyorum. Bu parçadan 2 adet öreceğim. Dediğim gibi uzunluk olarak da tekrar söylemiş olalım. Ortalama olarak 24 santim parçanın uzunluğu. Bakın arkadaşlar parçamı da ördüm. En son bitişi bir tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkılıyorum. Ve ipliğimi kesiyorum. Bu ipliğimi de içeriden gezeceğim. Bu şekilde arkadaşlar 2 parça ihtiyacım var. Ben buharlı ütüyle de ütüledim. Bakın buralardaki ıslaklık da buharlı ütünün verdiği bir ıslaklık. 2 parçam da hazır. Evet, bunları örerken bir yandan da arkadaşlar astarlı kumaşı hazırladım. Hemen onları da size bir ufaktan göstereceğim. Şimdi bir tane ana parçamız var. Şöyle çantamızda. İki tane de yan parçalarımız var. Astarlamaya, çanta birleşmesine geçmeden önce astarlamak için mutlaka kumaşları kesin. Çantamızın ana kumaşını astarlayacağım kumaşın üzerine koydum arkadaşlar. Kenarlardan şöyle 2'şer parmak pay bıraktım ve kestim. Bu ana parçam için. Bir de yan parçalarım için de aynı şekilde arkadaşlar. Bakın şu şekilde koydum. Kenarlardan 2'şer parmak alttan üstten kenarlardan kalacak şekilde kestim. Şimdi astarını dikeceğim. Bunun içinde bakın ben de çok fazla dikiş bilmiyorum arkadaşlar. İşimi görecek kadar diyelim. Şöyle bakın nerelerinden dikeceğim göstereceğim. Şu şekilde tutacağım.
bakın şöyle kenarlarından dikeceğim arkadaşlar. Şu kenarlardan ister makineyle ister elde dikeceğim. Pay bırakarak dikin. Zaten bakın birer ikişer parmak pay bırakarak kestiğim için bir miktar şöyle dışarıdan dikeceğim. Bu kenarı böyle, diğer kenarı da aynı şekilde iğneleyebilirsiniz. Teyelleme yapabilirsiniz. Bakın şöyle kenarlarını bu şekilde dikerek astar kumaşımızı hazır edeceğiz. Astarlamasını da yaptım. Çantamı bitirdim. Şöyle göstereyim. İşimi görecek şekilde. Şimdi astarlama bu şekilde. Astarımızı bir kenara alalım. Hemen çantamızın parçalarını, örgü parçalarını alalım arkadaşlar. Bakın elimizde bir tane ana parçamız var. 2 tane de yan parçalar var. Şimdi hatırlarsanız ilmek belirleyiciyle belirlemiştik ön tarafını ve arka tarafını. Tam bakın bu kısma çantanın parçaları gelecek. Bunları bir tığ yardımıyla şimdi birleştireceğiz. Hemen çantamızın ön tarafını belirleyelim. Ön ve arka gerçi fark etmez. Ön ve arka da aynı arkadaşlar. Şimdi birleştirmesini yapacağız birlikte. Şimdi şu noktadan başlayacağım. Hemen parçamın bir tanesini alıyorum. İlk önce bir tane kilit işlemini yapıyorum. Şöyle. Kilit işlemini yaptıktan sonra ön ve arka önemli. Burası arka, burası ön. Getiriyorum. Bakın. Şu noktada hemen parçamı sabitliyorum. Bu şekilde ilmeğimi geçiriyorum. Şimdi bu noktada arkadaşlar yan parçam, bu da bakın ön yüzü, arka yüzleri birbirine denk gelecek. Böyle bir ana parçamdan bir yan parçamdan alıyorum. Geçirdim. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte çıkıyorum. Yani sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde denk gelen kısımlardan alıyorum. Bir yan parçamdan bir ana parçadan olacak şekilde sık iğne yaparak devam edeceğim. Bakın bu şekilde birleştirmesini yapıyoruz arkadaşlar. Şu noktaya gelene kadar parçamızı tığ ile birleştirerek devam edelim. Evet bakın arkadaşlar, ben buradaki ilmek belirleyicimin buraya kadar geldim. Şimdi bu noktada bakın diğer ilmek belirleyici olan kısma kadar şimdi bu alttaki kısmı birleştireceğiz. Çantamızın taban kısmını bu şekilde bakın şu noktaya kadar yine aynı işlemi yapacağız. Burada dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Taban kısmına geçiyorum. Şöyle tutuyorum. Şimdi şu tam arkadaşlar köşe noktasına 2 kere batabilirsiniz. Köşe olduğu için köşelere 2 kez batıyoruz arkadaşlar. Çünkü bir tanesi yandan gidecek, bir tanesi tabandan. Şöyle. Şimdi taban kısmını birleştirmeye başlıyoruz. Bakın. Bir sonraki ilmek belirleyici olan kısma kadar yine bir tane ana parçadan, bir tane yan parçadan alarak sık iğne yapıyoruz. Birleştirme de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben kadrajın önünde birazcık zor birleştiriyorum. Siz daha iyi birleştirme yaparsınız. Bakın gördünüz. Bu noktada birleşti. Yine ilmek belirleyicini bakın buraya kadar birleştiriyorum. Köşede 2 tane birden batıyorum. 2 sık iğne yapıyorum. Sonra arkadaşlar bakın bu kısmı birleştiriyoruz. Yine tığ ile birleştirerek devam ediyoruz. Burayı birleştirdikten sonra bu sefer diğer kısma geçiyoruz. Diğer parçamızı alıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar kilit işlemini yapıyoruz.
Ve bir noktada sabitleyerek başlıyoruz. Bakın bu noktaya kadar sık iğne yapıyorum. Köşeye 2 tane batıyorum. Sonra tabanı. Sonra yine köşeye 2 tane sık iğne. Sonra arkadaşlar kalan parçamızı bakın bu şekilde sık iğneler yaparak birleştiriyoruz. Dilerseniz gelin yan parçaları birleştirelim sık iğnelerle. Birleştirme işlemini yaptıktan sonra çantamıza devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın çantamızın yanlarını birleştirmesini tamamladım. Taban kısmı böyle, yanları da bu şekilde. Bu iplikleri de içeriden gizleyeceğim. Şu hali bile çok güzel oldu. Bakın hemen içinde göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Çok az bir işlemimiz kaldı. Bakın en son arkadaşlar şu noktada şöyle göstereyim. Kenarımızın birini birleştirdikten sonra ipliğimizi koparmıyoruz. Çünkü üst kısımlarından sık iğne geçeceğiz. Bir tane zincir çektim. Şimdi devam ediyorum. Şu şekilde sık iğne yapıyorum. Üstleri arkadaşlar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapacağım. Üst kısımda 4 sıra sık iğne geçeceğiz arkadaşlar. Bakın şu anda ben ilk sırayı yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar tüm çantamı döne döne gideceğim. Kenara geleceğim. Bakın kenardan diğer kenara geçerken farklı bir işlem yapmıyoruz. Çift batmıyoruz. Normal arkadaşlar. Buraya da bir sık iğne yapacağım. Sonra hemen buraya geçeceğim. Buraya da bir sık iğne yapacağım. Her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak bütün çevresini dolanacağım. Herhangi bir ilmek kaydırma yaparak devam etmeyeceğim arkadaşlar. Spiral bir şekilde ilerleyeceğim. Yani bu noktaya geldiğim zaman tekrardan hemen bakın. Diyelim ki şurada sık iğnem bitti. Bakın şu sıradayım. En sonki sıradayım. Bitti. Buraya sık iğnemi yaptım. Tekrar buraya geçiyorum arkadaşlar. Herhangi bir ilmek kaydırma yapıp ya da bir tane zincir çekip sıraya başlamıyorum. Spiral bir şekilde ama sık iğnenin tepesine yine sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu şekilde 4 sıra boyunca sık iğne yapalım. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlarım, bakın 4 sıra boyunca sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi çantamızın son sırasındayız. Bakın şahane gözüküyor. Şu hali bile çok güzel. Şimdi en son arkadaşlar ilmek kaydırma yapacağım. Şöyle son sık iğnelerimi de tamamlayayım 4. sırada. Evet. Şimdi dostlar bir sıra ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma neydi? Bakın arkadan ilmeğimi aldım. Diğer ilmeğimin arasından bu şekilde geçiriyorum. Batıyorum. Aldım ilmeğimi. Herhangi bir sık iğne yapmadan ya da işte üzerine almadan tekrar bu ilmeğimin arasından geçiriyorum. Bir sıra bu şekilde ilmek kaydırma diyoruz biz buna veya ilmek yürütme tabirini de duyabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bir sıra ilmek kaydırma yapıyoruz. Şuradaki ilmeğinizi çok sıkı tutmayın. Çok sıkı tuttuğunuz zaman bakın zor geçiyor. O yüzden biraz şöyle uzatın. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ilmek kaydırma sıramı da tamamladım. Bakın son ilmek kaydırmamı da yapacağım şimdi sizle birlikte. Başlangıca yapıyorum. Ve çantam tamamıyla bitti arkadaşlar. Hemen bir makas yardımıyla ipliğimi burada kesiyorum. Ve bu ipliğimi tığımla içerisine gizleme yapacağım arkadaşlar. Çantamın şimdi arkadaşlar astarlamasını yapacağım. Sap kısmını birlikte dikeceğiz. Ve tamamıyla bitmiş olacak. Hadi gelin şimdi o kısımları yapalım. Çantamın bakın ters tarafından dikişi, yani örgü kısmıyla çantamın astar kısmının ters tarafı birbirlerinin yüzlerine denk gelecek. Şöyle geçiriyorum. Yerleştiriyorum içine güzelce. Şimdi tam yerleştirdikten sonra iğnelerle sabitleyin. Dilerseniz elde dikiş yaparak, dilerseniz de makine dikişi yaparak çantanızın astarın içine dikebilirsiniz. Yalnız çanta astarlamasını dikmeden önce çantanın saplarını dikmem gerekiyor. Çünkü buradaki dikiş şeyleri dışarıdan belli olmasın arkadaşlar.
Hemen onun için de size birkaç püf noktası göstereceğim. Şimdi hazır bu şekilde tuhafiyelerde satılan her yerde var arkadaşlar bunlar. Bu şekilde deri saplar oluyor. Maliyet olarak ortalama olarak işte 20 liraya işte 30 liraya falan satılıyor. Şimdi bu çanta sapı arkadaşlar birazcık uzun. Yani hazır olarak aldıklarımızın boyları biraz uzun. Bu çantamız biraz bavul tarzı, bakın en olarak dar, boy olarak uzun bir model. Çok şık bir model. O yüzden bu çantamıza çok fazla uzun sap yakışmıyor arkadaşlar. Peki ne yapıyoruz? Biz çanta sapımızı kesiyoruz. Birazcık ucundan kesiyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın benim çanta sapımın uzunluğu 65 santim. Bakın kenarlarından kestim. Kendim böyle delikler açtım. Normalde çanta sapımızın bu şekilde delikleri var. 1, 2, 3, 4 tane. Bakın 4 sıra. Ben bunu şuradan kestim. Aldım. Çünkü uzun geldi bana. Ve bu kenardan da arkadaşlar 4 delik. Buradan da mesela neyi çıkardım? Pardon. Evet, bunu çıkardım arkadaşlar. 4 sıra deliğin 2 sırasını çıkardım. Yani çantamızın sapında 4'er tane delik yeterli oluyor. Baştan tamamını çıkardım. Bakın bunu kestim aldım. Diğer baştan da şu kısmını kestim aldım. Ölçü size verdiğim gibi oraya denk getirdim. Şimdi çantamızı sapını bu şekilde arkadaşlar her iki taraftan dikişini sağlayacağım bu noktalara. Çantanın kağıt ipliğin kendisiyle dikeceğim. Ki herhangi bir böyle hani farklı bir görüntü olmasın. Çantanın kendi ipiyle dikeceğim. Bir de arkadaşlar bir püf noktası daha vereyim. Bence çok şık olacak. Şimdi geldi aklıma. Bakın bu şekilde çantamızdan derilerinin kenarlarından kestik ya. Bunları atmayın. Bunları çantamızın kenarlarına, şimdi bakalım ben nerelere dikeceğim bir bakacağım. Şöyle şuralarına dikin arkadaşlar. Ya işte sade olanı, diğer tarafına da hem arkalı hem önüne böyle ufak dokunuşlar yapın. Çok şık gözükecek. Aynı orijinale benzeyen hasır çantalar gibi olacak. O yüzden bunları sakın ola atmayın arkadaşlar. Değerlendirin. Ben de şimdi çantamın sapını dikeceğim. Her iki taraftan ve bunları da böyle birkaç bir yerlerine denemeler yapacağım. Size göstereceğim son halini. Daha sonra astar dikişiyle devam edeceğim. Bakın bu kestiğim tarafa da delikler deldim ben kendim. Bir makas yardımıyla 4 tane diğerine benzeyecek şekilde bu delikleri kullanacağım arkadaşlar dikişte. Evet, çanta kuplarımı da diktim. Hemen bakın şu noktaya bahsettiğim derimi de diktim. Sadece ön tarafta olsun istedim. Bakın şu hali bile şahane. Şimdi çantamın astarlamasını dikeceğim. Evet arkadaşlar, çantamızın hem çanta kuplarını hem mıknatıslarını hem de astarlamalarını yaptım, bitirdim. Bakın şöyle göstereyim. Elde dikişle astarlamasının kenarlarına dikişlerini yaptım. Çantanın açma kapama yerlerini arkadaşlar hemen böyle çanta saplarının altına gelecek kısma yerleştirdim. 2 tane yaptım. Hemen bakın çanta sapının arkasına gelecek kısımlara. İçinin astarlaması da çok güzel oldu. Tertemiz oldu. Evet, böylece bir projenin daha sonuna geldik. Çok keyif alarak ördüm. Umarım sizler de severek, keyif alarak örmüşsünüzdür. Videoyu bitirmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala daha kanalıma abone değilseniz de abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olursanız arkadaşlar tarif videolarını ve teknikleri kaçırmamış olursunuz. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.